Devlette işe girmek, sınav, bir puan, bir sıralama ve sonra o meşhur mülakat. Üstelik bu sadece bir uygulama değil, yıllardır tartışılan, eleştirilen ve defalarca kaldırılacağı söylenen bir sistem. Peki madem öyle, neden hala buradayız? Bugün mülakatı meslek meslek konuşacağız. Ama bir de şu sorunun peşine düşeceğiz. Söz verildiği halde neden kaldırılmadı? Önce hakkını teslim edelim. Bazı kamu görevlerinde temsil, iletişim, kriz yönetimi hayati önemdedir. Örnek diplomatlar, kaymakamlar, üst düzey kamu yöneticileri. Kamu adına yine uluslararası temsil yapan görevliler. Bu görevlerde kağıt üzerindeki başarı yetmez. İnsan ilişkisi, stres yönetimi ölçülmek istenir. Ama altını çizelim. Bu mülakatın sınırsız etkiye sahip olduğu anlamına gelmez. Mülakat yazılı sınavın önüne geçmemeli. Mülakat burada yazılıyı eleyen değil, yazılıyı tamamlayan olmalı. Şimdi gri alana geçelim. Öğretmenlik, polislik, uzman yardımcılıkları. Evet, iletişim önemlidir ama şu soru kaçınılmazdır. Yıllarca çalışılan bir sınav 10 dakikalık bir mülakatla boşa çıkarılabilir mi? Bu alanlarda mülakat düşük etki oranıyla, kamera kaydıyla, gerekçeli puanlamayla yapılabilir. Aksi halde ölçme olmaz, kanaat olur. İşin içine siyasi baskı girer, kayırmacılık girer, bizden olan kazansın düşüncesi girer. Bizden olmayanların haklarının çalındığı göz ardı edilir. Ahlak, inanç, günah gibi tüm değerler unutulur. Devlet en yetenekliyi seçmiyor düşüncesiyle yıpranır. Ve en net kısım, tamamen teknik, ölçülebilir görevler. Burada mülakat anlamsızdır. Mühendislik kadroları, yazılım ve bilişim, maliye, muhasebe, denetim, teknik ve idari memurluklar. Burada sormak gerekiyor. Mühendisin dünya görüşü mü, hesap doğruluğu mu önemli? Bu alanlarda mülakat liyakat üretmez, şüphe üretir. Gelelim en kritik yere. Mülakat meselesi yeni değil. Yıllardır tartışılıyor. Ve evet, 2018 seçim sürecinde, 2023 seçim sürecinde yetkililer açıkça şunu söyledi. Kamuya alımlarda mülakat kaldırılacak. Bu sözler meydanlarda söylendi, programlara girdi, toplumda umut oluşturdu. Ama bugün geldiğimiz noktada mülakat hala var. Üstelik etkisi azalmış değil, tartışması bitmiş değil ve gençlerin sisteme olan güvenini, geleceğe olan umudunu köreltmeye devam ediyor. Liyakatı olan değil, adamı olan kazanıyor düşüncesi toplumsal çürümeyi körüklüyor. Burada resmi gerekçeler var. Esneklik gerektirir, insan faktörü ölçülmeli, her şeyin sınavla ölçülmesi mümkün değil deniyor. Ama kamuoyunda başka bir algı hakim. Devlet kadroları milletin evlatlarına değil, iktidarın evlatlarına verilmek isteniyor deniyor. Atamalarda kontrol kaybedilmek istenmiyor deniyor. Çünkü mülakat yetki verir, takdir alanı açar, son sözü belirler. Liyakatı belirleme amacının ötesine geçer. Siyasal tercihleri devletin personel politikasına yansıtma aracına döner. Yani mesele teknik değil, siyasal ve yönetsel bir meseleye dönüşür. Sorun mülakatın varlığı değil. Sorun her mesleğe aynı mülakat, aynı yetki, aynı belirsizlik. Sorun mülakatın sınırsız güce sahip olması. Ve sonuç kurumlara güvensizlik, gençlerde umutsuzluk, nasıl olsa sonuç belli duygusunun oluşması. Devlet burada şunu kaybediyor. Güven, meşruiyet, adalet duygusu. Net olalım, mülakat meslek bazlı olmalı. Etki oranı sınırlandırılmalı. Kamera kaydı zorunlu olmalı. Gerekçeli puanlama yapılmalı. Mülakat genel kural olmamalı. Tek başına kader belirlememeli. Denetimsiz kalmamalı. İtiraz hakkı fiilen işletilmeli. Şimdi soru sizde. Sizce hükümetler neden verdiği sözü tutmuyor? Mülakat gerçekten gerekli mi? Yoksa vazgeçilmek istenmeyen bir araç mı? Hangi mesleklerde tamamen kaldırılmalı? Öğretmenler için gerekli mi? Mühendisliklerde olmalı mı? Yazılı sınav mı adil yoksa mülakat mı adil? Yorumlara yazın. Çünkü bu mesele bir sınav meselesi değil. Devlet vatandaş güveni meselesi. Çünkü devletin kapısı adalet ve liyakatle açılmalı.